Merhaba arkadaşlar, Eğitim Tube kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce bu şekilde eğitim ve öğrenim videoları için lütfen abone olmayı unutmayınız. Şimdi arkadaşlar, TIA Portal'a geçip programlamamıza başlayalım. Yine buradan Add New Block seçiyorum. Yine bir fonksiyon seçerek onun ismini de paletleyici çalışması olarak adlandıracağım. Evet, main'imizin içine girip network olarak atayalım. Şimdi programlamaya başlayalım arkadaşlar. Her zaman dediğimiz gibi sistem start varsa diyoruz. Ve bizim paletleyicinin çalışması için hem ürün geldi sensörünün hem de CV2'nin önünde paletin ve kutunun olması lazım. O halde bunların açık kontaklarını CV2 sensörü görüyorsa, paletleyici ürün geldi sensörü görüyorsa ve ne yapmasını istiyorum ben? Oraya birazdan gelelim. Burayı bir isimlendirelim önce isterseniz. Sistem start varsa, paletleyici ürün geldi görüyorsa, CV2 sensörü görüyorsa. Ne yapmasını istiyorum? İsterseniz program çalıştırıp kutuyu getirerek bakalım ne yapmak istediğimize. Ben bu şartlar sağlandığında Y pozisyonunun kutu hizasına gelmesini istiyorum. Yani tam bu şekilde 5.5 adımına gelmesini istiyorum. O halde ben ne yapmam lazım buraya? Her zaman söylediğimiz gibi move komutunu alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Öncesinde hemen tek bölümüne geçiyoruz. Ve buradan bir önceki derste söylediğimiz gibi görmüş olduğunuz gibi X pozisyonu, Y pozisyonu ve Z pozisyonu. Bizim mavi renkte analog çıkışlarımız olduğu için bunları hemen yerine koyalım. Ve bizim data tipimizin dword olduğunu daha önceden bu şekilde buraya bakarak söylemiştik. Hemen TIA Portal'a geçiyorum. Data tipini dword seçiyorum. Üç tane bizim çıkışımızı seçelim. X, Y ve Z olmak üzere. Çıkış olduğu için hemen buradan Q'yu seçelim. Ve bizim QD34 X pozisyonumuz. QD34 seçiyoruz. Y pozisyonumuz yine QD38. Z pozisyonumuz QD42. İsimlerini de verelim. X pozisyonu, Y pozisyonu, Z pozisyonu. Paletleyici çalışmasına gelelim. Hemen ben burada Y pozisyonunun 5.5 olmasını istiyordum. Hemen buraya 5.5 yazıyorum. Ve
Y pozisyonunu seçiyorum. Peki bu Y pozisyonunun ne zaman yapmasını istiyorum ben? Ürün geldi sensörü gördüğünde ve CV2 gördüğünde, aynı zamanda X pozisyonunun ve Z pozisyonunda 0 olduğu zaman gelmesini istiyorum. O halde yine ben buradan CMP komutunu kullanarak bu şekilde X ve Z pozisyonları 0 olduğu zaman bu işlemi yapsın diyebilirim. X pozisyonu, Z pozisyonu 0, 0. Bu işlemi yaptıktan sonra ne yapması lazım? Tam kutunun üzerine gelmesi lazım. O halde X pozisyonunu seçiyorum. Tam kutunun üzerine ayarlıyorum. Tam 2 yeterli olacak bizim için. Ve bu 2'yi de X pozisyonunun 2 olmasında Z pozisyonu 0 iken yapmam lazım. O halde isterseniz Z ile X'i yer değiştirelim. Şu şekilde. Ve buradan itibaren yazmaya başlayalım. CMP komutunu alıyorum yine. Y pozisyonu Z pozisyonu 0 ise, Y pozisyonu 5.5 ise bir saniye beklesin. Bir saniye bekledikten sonra bir saniye bekledikten sonra 2 adım ileri gitsin. 2 adım ileri gideceği için ben direkt burada 2 deyip basmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız paletleyici hareket etmez. Görmüş olduğunuz gibi burada 2.2 olarak belirtiyor. 0 olsa da şu an evet 2.0 olarak gösteriyor. Siz de 2.0 demeniz lazım. Tam sayı olsa da yine noktalı bir şekilde yazmak lazım. X pozisyonu seçiyorum. Evet. Bizim sistem startımız varsa, paletleyici ürün geldi sensörü görüyorsa, CV2 sensörü görüyorsa, Z pozisyonu 0 ise, X pozisyonu 0 ise, Y pozisyonu 5.5 adım sola doğru gidecek. Daha sonra yine aynı şartları sağlayıp Y pozisyonu 5.5 olduğu zaman 1 saniye bekleyip X pozisyonu 2 adım ileri gelecek. Bu işlemi de yaptıktan sonra ne yapmasını istiyoruz? Bizim Z pozisyonunun aşağı inip kutuyu almasını istiyoruz. Tam 5 adım yaparsak bunun için yeterli olacak. O halde biz buradan itibaren başlıyorum. Yine aynı şartları sağladığı zaman sistem start varsa, paletleyici ürün geldi, CV2 sensörü görüyorsa buradan devam ediyorum. Aynı şekilde Y pozisyonu 5.5 ise ve X pozisyonu 2 adımsa yine bir saniye beklesin.
5 adım aşağı insin. Evet. Bu işlemi de yaptıktan sonra bizim paletleyicimiz 5 adım aşağı inecektir. Ve aynı şekilde 5 adım geldikten sonra, bu şekilde olduktan sonra bizim paletleyicinin hava açının setlenmesini istiyoruz. O halde yine bu şartlar sağlandıktan sonra ben buradan itibaren yine Z pozisyonu 5 adım olduğu zaman paletleyici hava açın setlenmesini istiyorum. Q 1.0 paletleyici hava aç kapat. Bu şekilde isimlendirdik ve setledik. Ve yine burada bir saniye beklesin. Buraya kadar bir deneyelim. Öncelikle bir yükleyelim. Tag'e gelip Drivers'tan yerlerine koyalım. Bunları koymuştuk. Ürün geldiği koyduk. Sadece hava aç kapatı koymamışız. Evet. Ve yine bizim e, reset'e gelip aynı adımları uyguladıysanız sizde de yapacak göreceksiniz. Şu an sistem sesi kapalı olduğu için hava aç ve hava aç sesi gelmiyor size. Şu an bana hava aç sesi geliyor. Hemen ben buradan e, yine reset'e bastığım zaman adımları sıfırlamasını isteyeceğim. X pozisyonu için Y pozisyonu için Z pozisyonu için X, Y, Z. Bunların üçünün de sıfır olmasını istiyorum. Reset'e bastığım zaman ve aynı zamanda paletleyici hava açın resetlenmesini istiyorum. Yükleyelim. Kapatıyorum. Şimdi çalıştırıyorum tekrar. Reset'e basıyorum. Eski haline dönüyor. Ve şimdi ürün geldi ve CV2 sensörü gördüğünüz zaman görmüş olduğunuz gibi bizim paletimizi aldı. Evet. Şu an için herhangi bir sorunumuz yok. Buradan sonra yine programlamaya devam edelim. Ben burada Z'nin yine 0 olmasını istiyorum. Kutuyu aldıktan sonra yukarı kalkması lazım. Paletleyici çalışmasına gelip buradan paletleyici ürün geldi ve CV2 sensörü. Ben burada yukarı kaldırdığım zaman paletleyici ürün geldi sensörü görmeyeceği için CV2 görmesini istiyorum.
Burada isterseniz paletleyici ürün geldiği ile CV2'nin yerlerini değiştirelim. Ve buradan devam edelim. Umarım anlamışsınızdır. Paletleyici ürün geldi sensörü Z pozisyonunu 0 yapacağı için görmeyecek. Ben sadece CV2'nin görmesini istiyorum. O yüzden buradan devam edebilmek için ben e, yerlerini değiştirdim. Buradan devam ediyorum. Ne yapmam lazım? Benim eğer paletleyici hava aç aktifse ve paletleyici ağzında ürün var ise Z pozisyonunu 0 yap demem lazım. Hemen 2 tane açık kontak koyuyorum. Paletleyici hava aç ve I1.3 paletleyici ağızda ürün var sensörü. Bunları yaptıktan sonra yine 1 saniye beklesin ve Z pozisyonunu 0 yapsın. .0 yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Direkt 0 yazsak da bu şekilde herhangi bir sorun olmaz. Ama söylediğim gibi diğer sayıları sıfırdan hariç 0.1 dahi olsa bunu 0.1 veya 1.0 olarak yazmamız lazım. Z pozisyonunu seçtik. Hemen buradan da işlemlerimizi yapalım. Üç pozisyonumuzu da seçelim. Burada Z pozisyonu sıfırlanacak. Ve bunun görmüş olduğunuz gibi paletin tam biraz 0'a 0. Ben bunun biraz sağa doğru gitmesini istiyorum. O zaman benim Y pozisyonunu 6 birim yapmam lazım. Buradan itibaren yapıyorum. Yine aynı şartları sağladığında bir zamanlayıcı koyalım. 500 milisaniye beklesin. Ve daha sonra Y pozisyonunu 6 birim yapsın. Evet. Bu şekilde Y pozisyonunu 6 birim yapacak. Bu şekilde bizim için yeterli. Daha sonra ne yapmasını istiyorum? X pozisyonuyla paletin üzerine gelmesini istiyorum. Sekiz buçuk bizim için yeterli olacak. 8,5 yapacağım ben. Tam ayarlayamadım. Yine aynı şartları, buradaki şartları sağladığında diyorum. 1 saniye beklesin.
X pozisyonunu 8.5'a getirsin. X pozisyonu 8.5 olduktan sonra Z pozisyonunu yine aynı şekilde aşağı indiriyorum. On yapabiliriz. Yine boşluk kalıyor. Buradan devam ediyorum. Yine zamanlayıcı koyup bir saniye 10.0 Z pozisyonu. Evet. Daha sonra benim hava aç çıkışımızı resetlemem lazım. Hemen onu da yapalım. Yine aynı şekilde buradan devam ediyorum. Bir saniye bekletiyorum. Hava aç çıkışını resetliyorum. Bu şekilde bizim paletimizi koyup duracak. Yükleyelim buraya kadar. Taglere girelim. En son 1.2 ve 1.0 yapmışız. 1.3 palet ağzında ürün var. Sensörünü yerine koyalım. Resetliyorum. Evet. Programımızı buraya kadar yazdık arkadaşlar. Video süresi uzamaması için bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum.